keder yolu sayısı 33-6 olanlar. 33-6'da 2 tane 3 var. Yani 3 ifade ve duyarlılığı içeriyordu. 33-6 olduğunuz için siz duyarlılığın ve ifade yeteneğinin aslında en tabını yaşıyorsunuz. Bu dünya hem güzellikleri hem çirkinlikleri içeriyor, hem şefkati hem vicdansızlığı içeriyor. Yüksek ideallerinizle aşırı duyarlılığınız birleştiğinde siz çok fazla hayal kırıklığına uğramaya, umudunuzu yitirmeye ya da cesaretinizin kırılmasına açıksınız demektir. Gerçi o kadar idealist insanlarsınız ki çok üzülseniz ya da öfkelenseniz bile yine de doğru olanı yapmaya çalışırsınız. Tabii bu hayatta her zaman aynı karşılığı bulacağınız anlamına gelmiyor. Bu yüzden özellikle bu kısımda biraz ufkunuzu genişletmeye ihtiyacınız var. Şimdi 2-3'ten gelen aşırı duyarlılığınıza rağmen oldukça soğukkanlı ve mesafeli görünebilirsiniz dışarıdan. 6'da vicdan yoğun, 3'te aşırı duyarlılık var. Aslında siz başkalarını kırma ihtimalinizden bile kırılan ve üzülen insanlarsınız, fazla duyarlısınız. Saygı görme, beğenilme, onaylanma ihtiyacınız var. Aslında hepimizde var ama sizde bu biraz daha fazla. Bu yüzden dış manipülasyonlara biraz açık olabilirsiniz. Şimdi sizin bu hayatı keyifli yaşayabilmeniz için öncelikli olarak öğrenmeniz gereken şey şu. Sizin kafanızdaki yüksek idealler sadece size ilham vermek için var. Bu dünyanın kıstası o değil. Yani hiç kimse sizin sandığınız kadar anlayışlı değil. Hiç kimse sizin sandığınız kadar etik değerlere önem vermiyor. Hiçbir olay ya da iş sizin sandığınız kadar kusursuz veya başkalarına faydalı değil. Her şeyin biraz da olsa, yani 10 tane pozitifi varsa belki 3 tane negatifi var. Ama siz o 3 negatifi bile görmek istemiyorsunuz. Çünkü siz aşırı duyarlı ve hassas olduğunuz için herkesi kendiniz gibi sanıyorsunuz. Biliyorsunuz, bu lafı herkes söyler. En kötü özelliğim herkesi kendim gibi sanmak. Aslında diğerleri için, yani bizler için söylüyorum. Herkese kendimiz gibi sansak aslında çok fazla kötü şey bekleyebiliriz herkesten. Bu sizin için geçerli değil. Çünkü siz gerçekten aşırı duyarlısınız. Başkalarının ihtiyaçlarını, önceliklerini ve düşüncelerini, duygularını kendinizden biraz önde tutuyor olabilirsiniz. Bu maalesef fazla pozitif bir şey değil. Şunu öğrenmeniz gerekiyor. İdealinizdeki vizyon, o sadece size ilham vermek için var. Bu dünyada onun gerçek bir karşılığı yok. Çünkü dünya öyle bir yer değil. Sizin 33-6'ların mükemmel ötesi bir ifade yeteneği var. Bu ifade yeteneğinizin dünyada parlaması için, dışsal ifade yeteneğinin gelişmesi için, yani önce içsel ifade yeteneğinizi geliştirmeniz gerekiyor. Peki bu ne demek? Aslında duygularınızla bağlantı kurmak. Sizin mükemmeliyetçi yanınız, dünyaya yakıştıramadığınız, kendinize yakıştıramadığınız, hoş olmayan duygularınızı görmezden gelmenize, onları bastırmanıza neden oluyor olabilir. Yani örneklendireyim. Biri hakkında ufak bir kıskançlık hissediyorsunuz. Bu duygu hepimizin doğasında olan, hayatın doğasında olan bir duygu. Ama siz o duyguyu kendinize yakıştıramadığınız için onu görmezden geliyorsunuz veya bastırıyorsunuz. Olması gereken onu kabul etmek ve yönetmek aslında. Bu tabii ki kıskançlık duyduğunuz için gidip birine zarar vermekten bahsetmiyorum. Yönlendirmek, mümkün olduğu kadar tolere etmek ama farkında olmak. Siz bu duyguları kendinize yakıştıramadığınız için, genel olarak sadece kıskançlık için bakmıyorum. Hoş olmayan duyguları kendinize yakıştıramadığınız için genelde o duygulardan kendinizi soyutluyorsunuz. Yani sanki o dışarıda birine aitmiş gibi yapıyorsunuz. Ne zaman ki duygularınızı kabul edersiniz ve doğanız gereği bunları pozitif şekilde ifade etme yöntemi bulursunuz, o zaman hayat sizin için parlayacaktır. Ünlü 33-36'ları saydığımda ne demek isteyeceğimi anlayacaksınız. Aynı zamanda altının videosunun altında bir izleyicimiz yorum yapmıştı uzun uzun. Sadece yazı biçiminden bile ifade yeteneğinin ne kadar güçlü olduğu, ne kadar hoş sohbet olduğu inanılmaz belli oluyordu. Güya negatif bir şey anlatıyor ama onda bile o kadar bir keyiflilik vardı ki yani okuduğumda direkt şey oldum. Tamam, kesin 33-6 falan diye. Lütfen siz de eğer bulursanız o yorumu okuyun. Gerçi rahatsız olmaz sanırım, açık yorum olduğu için yazmıştı. Belki rahatsız olurum diye düşündüm. Yani ne demek istediğimi gerçekten anlayacaksınız. İşte Meryl Streep, Marilyn Monroe gibi birçok isim, ünlü isim de aslında 33-6. Çünkü 33-6'lar bu dünyaya duyguları, düşünceleri ifade etmek için gelmiş. 2 tane 3'ten gelen pozitif, mükemmel ötesi bir ifade yeteneğine sahipsiniz. Bunun için de tek engel, hayat yolunca dilimiz biraz zorlu olduğu için, duygularla bağlantı kurmanız. Çünkü sizin o konudaki önünüzdeki tek engel aslında bu. Dedi ki aslında kendilerine yakıştıramadıkları için bazı duyguları bastırırlar diye. Bu aslında şöyle, mükemmel olan en iyi ışıkta görünme isteğidir bir yandan. Altıdan gelen çünkü bir mükemmeliyetçilik ve vizyonerlik de var. Orada şunu kabul edeceksiniz siz de diğer altı grupları gibi aslında. Hiç kimse ya da hiçbir şey kusursuz değil. Hayatta mükemmel değil. O yüzden siz de mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Sizin buradaki tekamül amacınız duygularınızı fark edip onları ifade etmek. Bazen standartlarınızı düşürmeniz gerekebilir. Hayat size istediğinizi vermediğinde hemen hayal kırıklığına uğrayıp karalar bağlamayın lütfen. Çünkü bunu yaptığınızda ifade yeteneğinizi negatifte kullanmanıza neden olabilir bu. Gerçi bu şöyle, aslında mesela öfke hissediyorsunuz ve öfke duygunuzu yansıtacaksınız. Negatif ifade bile kullanıyorsanız bu o duyguyu görmemekten ya da ondan kaçmaktan daha iyi. Negatifte de olsa mutlaka hislerinizi başkalarına aktarmayı kendinize görev edin. Hatta gün içerisinde hiç alakası olmasa bile, işte anneniz mutfakta yemek yapıyorsa bile, gidip bugün canım sıkın hissediyorum ya da bugün çok mutlu hissediyorum diye durduk yere de olsa bu pratiği yapmaya başlayın ve duygularınızı dile getirmeye başlayın insanlara.
Olaylar bazen ters gittiğinde kendinize bu durumun benim için en iyi yanı nedir diye sorun. Tekamülün bir yolculuk olduğunu hatırlatın kendinize. O yüzden tabii ki hayatın inişleri ve çıkışları olacak. Hepsini kabullenip hepsine uyum sağlamaya çalışırsanız sizin için daha kolay olacaktır. Bazen üzüldüğünüzde ya da hayal kırıklığına uğradığınızda hayal kırıklığı yaşamın tadını da varın. Çünkü bu sizin doğanız aslında. Bunu kabul etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Kendinden şüphe ve mükemmeliyetçilik yine 2-3'ten gelen ve 6 ile birleşen bir özellik. Hepsi birleştiğinde sizi sürekli kendinizi geliştirme ve düzeltme arayışında hissettirebilir. Yani zaten iyi yaptığınız şeyi daha iyi yapmak için bir enerjisiz çaba sarf ediyor olabilirsiniz. Bu tabii ki kötü bir şey değil. Yani hepimiz kendimizi geliştireceğiz ama dengede olduğu sürece maalesef siz bunu biraz kendinizi sabote etme noktasına kadar götürebilirsiniz. Yani kendinizi eleştirmekten, yaptığınız şeyde başarısız olmaktan korktuğunuz için denemezsem başarısız olmam mantığıyla denemekten tamamen vazgeçebilirsiniz. Böyle hissettiğiniz anlarda lütfen kendinizi zorlayın, oyunda kalmaya devam edin. Ne zaman ki siz kendinizden şüphe engelini açıyorsunuz, o zaman size bir ani bilgelik ve sezgi yükleniyor, sezgi yeteneği yükleniyor. Sonra her şeyin nasıl yapılması gerektiğini zaten doğalında bilen bir hale dönüşüyorsunuz. Bunu mutlaka ama mutlaka deneyin. Çok zorlandığınız, yapmaktan kaçtığınız bir şeyi yapmaya başlayın. Adım adım ilerleyin, süreçten keyif almaya çalışın. Kendinizden şüphe ettiğinizde, yani Allah kahretsin ben bunu yapamıyorum galiba dediğiniz noktada ya diren, burası senin kırılım noktan diye kendinize hatırlatın. Çünkü gerçekten orası sizin kırılım noktanız. O duygularınızla bağlantı kurmak ve pardon, duygularınızla bağlantı kurmak aynı zamanda kendinden şüpheyle ilgili bir yargılayıcılık kendinize sağladığınız zaman bu ikisini fark edip dikkat etmeniz sizin hayatınızda mükemmel bir açılım gerçekleştirebilir. Siz duygusal olarak sürekli destek ve onay ihtiyacı hissediyor olabilirsiniz demiştik. Ama siz muhtemelen zaten çok seviliyorsunuz ve çok destekleniyorsunuz ama kendinden şüphe engelini henüz aşmadığınız için etrafınızda olanları göremiyor olabilirsiniz. Önce sizin kendi ışığınıza ve güzelliğinize inanmanız gerekiyor. Eğer kader yolunuzun pozitifindeyseniz şu anda hayatınız muhtemelen şöyle gözüküyor. Aşırı çekicisiniz, çevrenizde sizi seven, onaylayan, sürekli yanınızda olmak isteyen bir sürü insan var. Hak ve adalet savaşçısı gibi hem kendi hakkınızı hem başkalarının hakkını koruyorsunuz. Başkalarına ve kendinize dünyaya pozitif şeyler göstermek için ifade yeteneğinizi kullanıyorsunuz. Sürekli başkalarına her olayın iyi yanını göstermek için çabalıyor olabilirsiniz. Aynı zamanda son olarak kendinize değer biçme kıyasınız kendinize değer vermeye dönüyor aslında. Yani değerle ilgili, kendinizin değeriyle ilgili herhangi bir şeyi kıstas olarak görmüyorsunuz. İşte bir işi iyi yaptım, o zaman değerliyim. Arkadaşıma çok iyi davrandım, o zaman ben değer görmeyi hak ediyorum değil. Siz olduğunuz halinizle zaten kusursuzsunuz ve değer görmeyi hak ediyorsunuz. O yüzden siz önce kendinize değer vermeye başlıyorsunuz. Eğer hayatınız pozitif değilse zaten bununla ilgili bir sorun yaşamıyorsunuz demektir. Eğer kader yolunuzun negatifindeyseniz kendinizi sürekli gruptan dışlanmış, ondan sonra aşırı bencil, şikayet eden, yargılayan biri olarak görürsünüz. Eğer ama bu haksızlık cümlesi en çok kullandığınız cümlelerden biri ise sürekli insanların, olayların, birilerinin size haksızlık yaptığını düşünüyorsanız bilin ki şu anda kader yolunuzun henüz negatifinde seyrediyorsunuz. Keskin sezgileriniz var demiştik ama eğer hayat onunla negatif değilseniz bunu muhtemelen kusur bulmakta, sürekli başkalarını yargılamakta kullanırsınız. Hastalıklardan bahsedeceğim biraz. Bunları atlamamak için okuyarak devam edeceğim. Şimdi pardon, ondan önce şunu söyleyeyim. Sizin tüm enerjiniz ilham veren bir amacı ve fikre sahip olmanızdan kaynaklanıyor. Yani üçlerden gelen ifadeyi siz birilerine ilham vermek, pozitif yolu göstermek için kullanmanız gerekiyor. Tabii ki pozitif ya da negatif fark etmez. Her türlü konuştuğunuzda iyidir. Kendinizi ve duygularınızı ifade ettiğinizde iyidir. Ama bunu başkalarına ilham vermek için kullanırsanız tadından yenmez. Bunun dışında ifade edilmeyen duygular boğaz ağrısına, mükemmeliyet baskısı mide sorunlarına, cilt lezyonlarına ya da astıma maalesef neden olabilir. E, artrit uzun süre bastırılan öfkenin eklemlere yansıması olarak kendini gösterir demiş kitap. Okey. Çok hastalık saydık biliyorum ama bunlardan bir veya birkaçı sizde varsa sadece bir kere akışa uymayı öğrenmeniz, rahatlamanız, gevşemeniz yeterlidir. Sorunların çoğu büyük ölçüde geçecektir. Çünkü bunların muhtemelen %80 işte ya duygularınızı ifade etmediğiniz için ya kendinize uyguladığınız kusursuzluk baskısı yüzünden oluyor olabilir ya da işte ifade edilmeyen duyguların dönüştüğü öfke eklem rahatsızlıklarına dönebilir. O yüzden bir kere rahatlamanız, duygularınızı ifade etmeyi öğrenmeniz büyük ölçüde bunların pozitife dönüşmesi için yardımcı olacaktır size. Tabii ki tıp, doktorlar vesaire o kısmı karıştırmıyorum. Yani tabii ki gidin düzenli ilaçlarınızı, kontrollerinizi olun. Onun dışındaki kısımdan bahsediyorum duygusal olarak daha iyi hissetmeniz için. Şimdi ilişkiler kısmına geçelim. Duygularınızı bastırmanız bir yandan ilişkiler konusunda aslında kendinizde bastırmanız ve saklamanız anlamına geliyor.
Şunu unutmayın, arkadaşlarınız ya da ilişkide olduğunuz insanlar sizi sevmeyi hak ediyor. Kusursuzluk maskesini değil. O yüzden sürekli her şeyin kusursuz olmalı tavrından vazgeçmeniz gerekiyor. Duygularınızı dışa açıkça ifade etmeniz gerekiyor. Ben buyum, ister sev ister sevme tavrını takınmayı öğrenmeniz gerekiyor. Dünyaya yani kendinizi, gerçek sizi göstermeniz gerekiyor. Cinsellik anlamında da mükemmelliyetçi yanınız olaydan haz almaya değil de ya da orada olmaya değil de nasıl olması gerektiğine, daha iyi nasıl olabileceğine odaklanabilir. Bu da sizi mevzudan soğutabilir. Bunu da yaptığınızda, fark ettiğinizde yaptığınızı kendinizi durdurun, andan keyif almaya çalışın. Kendinden şüphe sorunlarını aşabilirseniz eğer bu doğanız sizi başarıya en yatkın gruptan yapıyor. Siz öyle hissetmeseniz de zaten muhtemelen işinizi çok iyi yapıyorsunuz. Bunun mali kazanca dönüşüp dönüşmemesini belirleyen tek şey ise kendinize verdiğiniz değerin çıtası. Siz ne zaman ki kendinize değer vermeyi öğrenirsiniz, kendiniz olduğunuz gibi kabul etmeyi öğrenirsiniz, o zaman dış dünyada mali olarak desteklenirsiniz. Mary Pickford, Agatha Christie, Stephen King hepsi 33-6 insanlarıdır. Duygularınızı ifade etmeye başladığınızda hayat sizi bir şekilde destekleyecektir ve yıldızınız parlayacaktır. Çünkü sizin güçlü ifade yeteneğiniz yüksek standartlarınızla birleşiyor. Yani ben yazarlık yaptığımda bir destekleniyorken siz eğer yazarlık yaparsanız 7 ya da 10 destekleneceksiniz. Çünkü zaten doğanızda olan bir yeteneğiniz var. Aynı zamanda siz duygusal olarak duygusal hassasiyetlere sahipsiniz ve sezgisel yeteneklere sahipsiniz. Bu size insanların duygularına daha rahat temas etme özelliği de sağlıyor. Yani benim saatlerce anlattığım şeyi belki siz 2 dakika anlatsanız daha fazla etki alabilirsiniz insanlardan. Bu doğal yeteneklerinizi mümkünse kullanın ve dediğim gibi mali durum için tek engel kendinizi değersizlik duygusu taşıyor musunuz? Taşıyorsanız bunu dönüştürmek için neler yapabilirsiniz? Buna bakın. Şimdi de çok kısa kurallardan ve bazı sorulardan bahsedelim. Birincisi ideal değil gerçek duygularınızla bağlantı kuruyorsunuz. İkincisi insanların hassasiyetlerini görmesine izin veriyorsunuz. Kendinizi başkalarına açıyorsunuz. Üçüncüsü şu anda kendinizi ve yanınızdaki insanları olduğu halleriyle kabul edip takdir etmeyi öğreniyorsunuz. Bunun dışında sadece düşüncelerinizi değil aynı zamanda duygularınızı ifade etmeyi öğreniyorsunuz. Kendinize sorabileceğiniz sorular, yüksek standartlarım ve kusursuzluk baskım altında eziliyor olabilir miyim şu anda? Şu anda gerçek duygularım nelerdir? Bunu gerçekten ifade ediyor muyum? İfade yeteneğimi pozitifte mi, yapıcı mı, yıkıcı mı kullanıyorum? Şu anda olduğum insanın en çok takdir ettiğim özelliği nedir? Lütfen bunu ödev olarak yapın. Her gün bir süre kendinizi takdir etmeye alışana kadar günde 5 tane takdir edebileceğiniz, hoşunuza giden özelliklerinizi yazın. Son olarak da yasalardan bahsedelim. Sezgi yasası, seçimler yasası, kusursuzluk yasası, esneklik yasası ve şimdiki an yasası. Yani 5 tane yasadan sorumlusunuz. Umarım hayat sizin için çok güzel olur. Yorumlarda size uyup uymadığını belirtirseniz ve daha sonra da yaşadığınız gelişmeleri belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.